Herkese yeni videodan selamlar kıymetli dostlar. Trondheim'da kale olduğunu biliyor musunuz? Trondheim şehrinin daha önceden kendine ait surları olduğunu biliyor musunuz? Şimdi bu videoda Trondheim Kalesi'nin surlarını, etrafını gezip sizlere hem kalenin manzaralarını göstermek istiyorum hem de kaleden şehir manzaraları göstermek istiyorum. Videomuz başladı. Evet dostlar, bu karşıda gördüğünüz Nidaros Katedrali. Burası Nidelva Nehri. Trondheim şehri genel olarak bu karşıda, en merkezi yerleri burada. Birazdan onları size göstereceğim. Şimdi bizim bulunduğumuz yer dediğimiz gibi Trondheim Kalesi ya da işte Kristiansand Festning dedikleri yer. Bulunduğumuz yer şu anda bizim girişimiz şurası. Bakın bulunduğumuz yer burası. Bu kalenin özelliği 1681 yılında yapıldı diyor, inşa edildi diye gösteriyor kabaca. Dolayısıyla 1681 yılından beri bir bakıma kullanılan bir kaledeyiz. Şimdi şehir manzarasından size tarihin içine doğru bir yolculuğa çıkarıyorum. Beraberce şimdi şeye giriyoruz. Kalenin içine giriyoruz. Hemen burada ana burcu var. Şimdi onun içerisinde şurada giriliyor zannedersem, insanlar giriyordu. En azından ben de deneyeceğim, sonra yavaş yavaş geri kalan manzaraları size göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi yavaş yavaş oraya doğru devam edelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet, Norveç normalde barış ülkesi falan diyoruz tabi ama sonuç itibariyle burada da vakti zamanında savaşlar olmuş. Ondan sonra insanlar mecburen kaleleri inşa etmek zorunda kalmışlar. İşte onlardan birisi de burası. Evet, şimdi bir bakalım ne diyor ne demiyor. Evet, burada normalde. Evet, şimdi bir denemesini yapalım, sonra içeriği çekeriz, ona göre izin almamız gerekiyor olabilir. Bir önce kontrol edeyim sonra. Evet kıymetli dostlar, içerideki görevliye sordum. Şimdi kalenin içini göstereceğim size. Ücret ödemeye gerek yokmuş. Bu anlamda güzel oldu, en azından şey yaparız. Evet. 1681 yılında inşa edildi diye gösteriyor zaten. Şeyleri burada. Planları ve benzeri burada. Ondan sonra burada işte o yıllardan bu zamana kadar askerlerin kullandığı malzemeler, çeşitli askeri malzemeler ve benzeri birçok şey var. İşte çanlar var. Ondan sonra turistler de var hem bu arada. Şimdi yukarıya doğru bir çıkalım. Evet. Oldukça dik merdivenleri var. Dolayısıyla evet, burada tabii ki eski zamandan kalma yine topları var, bakın. Buradan şehrin değişik noktalarını gösteren topları var. Yine o döneme ait askerlerin giyimleri var. Evet, çok ilginç bir şekilde şimdi tarihe eşlik ediyoruz. Bakın, bir topun ucundan diğer topu görüyorsunuz. Birçok orada şunlar toplar. Kıymetli dostlar, orada da büyük ihtimal karargahı falan vardır. Evet. Burada şimdi şeyimiz, bizim bulunduğumuz yer, biz bu binanın içerisindeyiz. Kıymetli dostlar, şehir ise burada kalmış oluyor yani. Evet. Şimdi de yukarıya doğru çıkalım. Burada yine gülleler falan var, kılıçlar var, değişik işte askeri kıyafetler var. Evet. Yani ilk defa sizlerle beraber ben de çıkıyorum. Türkiye'deki YouTuber'ların gelmediği bir yer diye düşünüyorum. Evet, her zaman uzaktan görüyorduk. Şimdi yakında görmüş olduk kıymetli dostlar. Evet. Şimdi böyle. Burasının tavanı oldukça basıkmış. Çok yüksek değil hemen, yani kafayı çok rahat bir şekilde kaldıramıyorsunuz kıymetli dostlar. Evet, burada bakın yine bir sürü toplar sıralı halde duruyor. Şimdi artık Norveç'te karşıda gördüğünüz gibi gemiler geliyor, turistler geliyor binlerce bir anda. Dolayısıyla barış şehri diyebiliriz yani. Bakın burada yine Trondheim evleri görünüyor.
Eski evleri görünüyor kıymetli dostlar. Evet. Şimdi burada da yine bir tane top var. Ayağımızın altındaki tahtalar da tabii ki ötüyor. Evet, böyle yine savaşların ve benzeri olduğu fotoğraflar var. Evet kıymetli dostlar. Buradan da diğer buralar görünüyor. Evet. Şehrin bütün tepelerini gördüğü için toplar da ona göre yerleştirmişler. Evet. Kıymetli dostlar. Şimdi ben buradan birkaç tane fotoğraf çekeyim. Videomuza devam ederiz. Evet dostlar, biraz önce bu arkada gördüğümüz kalenin içindeydik. Şimdi tekrardan inişe geçtik ve dışarıya çıktık. Trondheim şehrinin görünüşü, bakın burada Nidelva Nehri var. Bu ileride Nidaros var. Bu ileride artık Trondheim Fiyordu'nun körfezinin girişi var. Böyle güzel bir manzara. Bizim bulunduğumuz yine tepede bu şekilde. Şimdi gezimiz yine kaldığı yerden devam ediyor. Evet, tekrar söyleyelim. Burası Nidaros Katedrali, burası Nidelva Nehri. Burası Norveç Teknoloji Üniversitesi'nin Trondheim'daki bölümünün, daha doğrusu Trondheim Teknoloji Üniversitesi'nin merkezi. Orada binalar ve benzeri var. Bu karşısı Norveç'in güneyine gidiyor, yani Oslo tarafına gidiyor. Burası batı tarafı. Ondan sonra burası Norveç'in kuzey tarafı. Burası ise doğu tarafı olmuş oluyor. Şimdi biz Norveç'in doğu tarafına doğru, aynı zamanda da kalenin doğu tarafına doğru gidelim, bakalım orada neler var. Evet, burada yine dediğimiz gibi bol miktarda kalenin böyle ana kısmı yıldız gibi yapıldığı için bakın her köşede bir tane böyle top var. Burada var, karşıda var, arka tarafta var, diğer tarafta var. Arkada daha zaten topluca da var. Dolayısıyla böyle ilginç bir planla yapılmış burası. Evet, çocuklar, büyükler, anne babasıyla gelenler, tek gelenler ve benzeri insanlar şu anda burada geziyorlar. Burası ziyaretçiler için arabaların duracağı yer kıymetli dostlar. Burada da bakın yine görüyorsunuz. Helikopter de hemen bu tam ortadaki tepenin gölgesinde kaldı. Birazdan oradan hastanenin tepesine, çatısına inmiş olacak kıymetli dostlar. Evet, kalenin arkadan görünüşü. Burada yine karargah kısmı, askerlerin kaldığı kısım. Burada yine bir tane top. O zamanlardan kalma. Evet, yine turumuzu devam ediyoruz. Bu yıldız şeklinde olan köşeler arasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla siz de benimle beraber, aynı zamanda ben de sizinle beraber ilk defa Trondheim Kalesi'ni geziyoruz. Evet, böyle turist otobüsleri bugünlerde bol miktarda görmek mümkün. Çünkü dediğimiz gibi o gemilerle Trondheim'in körfezine geliyorlar. Oradan da turistler Trondheim'in gezilip görülecek yerlerine dağılıyorlar. Dolayısıyla o otobüsler tur için kullanılıyor yani. Evet, normalde Trondheim şehri olabildiğince engebeli bir arazi yapısına sahip kıymetli dostlar. Ama aynı zamanda da böyle bakın düzlük alanlar da var bol miktarda. Evet, buradan aşağıya inilmese bile böyle aşağıdaki surlardan geçerek inebilirsiniz. Yine bu arada burada Trondheim şehrinin Egon diye geçen kulesi var. O kulenin özelliği daha önceki videolarda göstermiştim. Üzerinde seyir terası var. Aynı zamanda saatte 360 derece dönen bir tane restoran var. Orayı da yine videolarımdan bakıp görebilirsiniz. Trondheim'in en ünlü mekanlarından birisi. Evet, burası Stjørdal şehri. Oradan devam ettiği zaman bu ileriden dediğimiz gibi Norveç'in kuzeyine gidiyor. Trondheim körfezi, fiordun uzantısı böyle devam ediyor daha ileriye doğru. Kıymetli dostlar.
Trondheim Fiyordu'nun giriş kısmı ise yani batı kesmesi burası. Dolayısıyla şimdi biz o tarafa doğru gideceğiz. Bakalım orada neler var. Onu da oradaki manzaraları da size göstermeye çalışacağım. Evet, turumuzu devam ettiriyoruz. Kalenin ana burcunun etrafındaki turumuzu, yani yıldızın köşeleri arasındaki turumuzu devam ettiriyoruz. Artık eski tüfeklerden yeni tüfeklerin olduğu yere de geldik kıymetli dostlar. Burada birkaç tane böyle şeyler var bak. Yeni modern toplar var, en azından o zamanki kullanıldığı dönemdeki anlamında diyelim yani. Evet kıymetli dostlar, şimdi burası da böyle şeyin en çok göründüğü yer. Evet. Bakın Trondheim gemilerin yanaştığı yer. Hemen bu karşısı, büyük gemiler geliyor bakın. Bugün bir tane var. Daha sonra bu ileriye de yanaşabiliyorlar ama şu an orada yoktur. Bakın bir tane gemi, daha doğrusu feribot geliyor şeyden, büyük ihtimal Brekstad dediğimiz kasabadan bu tarafa doğru geliyorlar. Dolayısıyla Trondheim ile çevre kasabalar arasında bol miktarda feribot seferleri var. Evet, kalenin burcu, duvarları böyle. Ana girişi de deminki dediğimiz gibi bu hemen burasıydı. Şimdi biz oradan tekrardan geri şehre doğru inişe geçeceğiz. Burası bir marka dedikleri, yani şehir alanı ya da şehir arazisi dedikleri yer. Orada da bol miktarda gezilip görülebilecek tepeleri var, göller var, baraj gölleri var, çayırlık alanları var kıymetli dostlar. İnşallah oradan da videolar size göstermeye çalışırım. Evet, şimdi artık çıkışa doğru geçiyoruz. Buradaki topları da göstererek çıkışa doğru geçeyim. Evet kıymetli dostlar, Trondheim şehrinin kalesini sizlerle birlikte gezmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şöyle bir manzarasını yine alalım. Evet kıymetli dostlar, bulunduğunuz yerde kale var mı? Aynı zamanda bulunduğunuz yerlerde değişik böyle eski zamanlarda yapılmış olan savaşlar var mı? Bu konuda yorum yaparsınız. İnşallah sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese Trondheim şehrinden, Trondheim kalesinden selamlar, muhabbetler.